Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Ben bugün biraz kronik prostatitten bahsedeceğim. Kronik prostatit bilindiği üzere nedeni tam olarak bilinmeyen ama hastanın ağrıdan, idrarla ilgili, idrar yapmakla ilgili şikayetlerinden, sertleşme bozukluğuyla ilgili şikayetlerinden kombinasyonun oluşturduğu bir şikayetler topluluğu arkadaşlar. Birçok sebebi olabiliyor. Ne oluyor? Cinsel yola bulaşan bir hastalıkla başlayabiliyor. Hasta kendini üşüttüğü için başlayabiliyor. Hastaların bir kısmında biz laboratuvar testlerinde elle tutulur bir şeyler bulabiliyoruz. Bazı mikropları ya da PCR'da tespit edebiliyoruz ya da kültürde tespit edebiliyoruz. Ya da hiçbir şey bulamayabiliyoruz hastalarda. İsmi üzerine kronik prostatit hastalığı bu arkadaşlar. Bazı dönem alevleniyor, bazen dönem hafif seyrediyor. Hastada çeşitli tedaviler gidiyor. Hastalar genellikle ilk gittiklerinde doktora tanı konulamıyor. Hani hastalara basit bir reçete verilip gönderiliyor. Aslında doktora gelip gittikçe, ürologlara gelip gittikçe evet sende artık kronik prostatit var. Sen hiçbir şekilde iyileşmiyorsun. Arkadaşlar şöyle normal şartlarda kronik prostatitte çok daha detaylı bir tedavi vermek gerekiyor. Birçok tedavi protokolü uygulanıyor. Ozon tedavisinden antibiyotik tedavisinden nöral terapiye kadar, prostat masajlarına, şok dalgası tedavisine kadar birçok farklı tedavi protokolleri uygulanıyor. Ozon tedavisi mesela kronik prostatitte neden uygulanıyor? Ozonun yapısı itibariyle anti-inflamatuar, yani oradaki inflamasyon, alveolenme sürecini bir kere yavaşlatıyor. Aynı zamanda antibakteriyel ozon. Yani oradaki mikropları direkt olarak öldürebiliyor. Oradaki organizmaları öldürebiliyor. Ve aynı zamanda biz onu mesaneden de versek, rektumdan da versek hastada bağışıklık sistemini güçlendirebiliyor ozon tedavisi. Birçok hastalık için, kronik hastalıklar için, otoimmün hastalıklar için, yani vücudun kendi kendine oluşturduğu hastalıklar için ozon tedavisi uygulanabiliyor. Basit bir tedavi. Yan etki ihtimali oldukça düşük olan bir tedavi. Tabii prostat masajları kronik prostatitte uygulanabiliyor. Ne yapılıyor? Hastada genellikle haftada 1 ya da 2 defa uzaktan giren hastalar için her gün olacak şekilde makattan parmakla masaj yapılarak buranın kanlanması ve verdiğimiz antibiyotiklerin, verdiğimiz tedavilerin daha iyi nüfuz etmesi için uygulanabilen bir basit bir tedavi. Onun dışında hastalarda arkadaşlar nöral terapi dediğimiz sırf ağrı üzerine odaklanmış bir tedavi şeklinde uygulanabiliyor. Prostat bölgesinin etrafına prokain enjeksiyonları yaparak hastanın ağrı algısını azaltması ve hastanın hastalığını daha yaşanır bir hale getirmesi sağlanabiliyor. Onun dışında aynı zamanda şok dalgası tedavisi var. Şok dalgası tedavisiyle prostatın gene kanlanması arttırılabiliyor arkadaşlar. Birçok tedavi protokolü var dediğim gibi. Bunların hepsini bazen kombine olarak uygulamamız gerekiyor. Bazı hastalarda sadece şok dalgası, prostat tedavisi, geniş spektrumlu antibiyotikler uygulanabiliyor. Şimdi arkadaşlar hastaların birçoğu ben birçok antibiyotik kullandım diye geliyor ama şöyle bir durum var. Mesela cinsel yolla ilişkiye girdiğinizde size 5-6 çeşit organizma aynı anda size gelebiliyor. Mesela mikoplazma, meroplazma ve klamidya için biz genellikle Tavanik, azitro ve tetrodoks tedavisi veriyoruz. Bu kronik prostatit hastaları bilecektir bunu. Bunun yanına Novasef gibi ceftriaxone, bir 3. kuşak cefalosporin ekleyebiliyoruz. Hastada mantar bulaştı mesela diyelim, o zaman fluconazol tedavisi verebiliyoruz. Ya da hastada Giardia vaginalis olduğunu düşünürsek hastaya flagil dediğimiz metronidazol tedavisi vermemiz gerekiyor. Hastada bunlar saydıklarım bakteriyel. Bir de hastada diyelim ki herpes herpes prostatiti gelişti diyelim. Şu ana kadar verdiğim hiçbir antibiyotik tedavisi hiçbir işe yaramayacaktır arkadaşlar. Herpes üretitinin tanısını da koymak o kadar zor ki arkadaşlar. Normalde herpes PCR yapmanız lazım. Herpes PCR'ını yapmanız için öyle penisin ucundan aldığınız bir çubukla onu PCR göndermeniz de olmaz. Prostat sıvısından alınabilecek. Prostat masajı yaparsın. Prostattan gelen sıvıyı gönderirsin. Ya da hasta semen verir. Semenden siz PCR istemeniz lazım ki onu hiçbir devlet hastanesi yapmıyor zaten. Özel hastaneler de yapmıyor. Özel laboratuvara göndermen lazım. Herpes PCR DNA testi istemeniz lazım ki onun tanısını koyacağım. O zaten pahalı bir test. Onu yapana kadar bu hastaya herpes bulaşmış olabilir. Ben Valtrex tedavisi vereyim deyip hastaya Valtrex tedavisi de
başlayabilirsiniz. Çünkü viral enfeksiyonlar oldukça yaygın. HPV enfeksiyonu oldukça yaygın. HPV enfeksiyonunu şu anda yapılan yayınlar, bilimsel yayınlar diyor ki HPV dünyada HPV virüsüyle tanışmayan varlık olamaz diyor zaten yani. Bunların sadece HPV virüsüyle siz tanıştıktan sonra sadece %10'unda enfeksiyon, lezyonlar, bu genital sihirler, meyiller çıkıyor. Herpes de çok yaygın arkadaşlar. Herpes de oldukça yaygın. Bu herpes uçuk oluşturan bir mikrop normal şartlarda bizim dudaklarımızın kenarında uçuk oluşturuyor. Ama genital yaralar da yapabiliyor. Genital yara yapmadan herpes üreticisi dediğimiz sidik borusu enfeksiyonu ya da prostatiti de yapabiliyor arkadaşlar. Tabii herpesin tanısının dediğim gibi oldukça zor koymak. Onun için dediğim gibi Valtrex'i kullanmak gerekiyor. Ampirik tedavi dediğimiz hastayı değerlendirdikten sonra başladığımız bir tedavi grubuna giriyor. Bana gelen hastalarda bir kısmında hiç cinsel ilişki öyküsü de olmayabiliyor arkadaşlar. Bu tür durumlarda da otoimmün dediğimiz vücudun kendi kendine oluşturduğunu düşündüğümüz bir durum meydana geliyor. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Bu durumda hastanın bağırsak florasını da bazen değiştirmek gerekiyor arkadaşlar. Bağırsak florası ne yazık ki bizim aldığımız yiyecekleri, eğer flora kötüyse, disbiyozis dediğimiz durum varsa, o yiyeceklerin içerisindeki zararlı maddeleri de vücuda çekmeye başlıyor. Eğer otoimmün bir kronik prostatit düşünüyorsak hastalarda, o zaman bir bağırsak florasını komple yenilemek, değiştirmek gerekiyor. Kolüdür dediğimiz mesela bir antibiyotik var. Bunu hastaya bir hafta verdiğimiz zaman bağırsaklardaki bütün mikroplar ölüyor. Üzerine de ishal yapıcı bir madde verdiğimiz zaman hastanın bağırsakları bağırsak florasını, bağırsaklarda yaşayan mikropları komple sıfırlamış, yani resetlemiş oluyoruz. Bilgisayarı sanki yeniden açıp kapatmak gibi bir şey bu. Ve hastaya probiyotik tedavisi başlıyoruz. Yani bakteri, dost canlı bakteriler veriyoruz ya da dost bakteriler veriyoruz. Yani canlı değil mi? Dost bakteriler veriyoruz. Hastada yeni bir bağırsak florası oluşmaya başlıyor. Hastada bağırsak florasına İşte lahana turşusu, yoğurdu gibi şeylerle, içerisinde bakteriler, özelliği fermente olan gıdalarla arttırabiliyor. Bununla beraber prebiyotik olarak da en çok tercih edilen ürün inülindir arkadaşlar. İnülinle bağırsaklarındaki bakterileri destekleyebiliyor. Şimdi bağırsak bakterilerini gerçekten bu kadar işe yarıyor mu? Fonksiyonel tıp tedavisinde otoimmün hastalıklarda, kendi kendine oluşan hastalıklarda ilk tedavi basamaklarından birisidir arkadaşlar. Bağırsak florasını değiştirip bir sıfırlamak gerçekten de kimi hastalıkta çok ciddi fayda sağlayabiliyor. O yüzden ben de eğer otoimmün bir şey düşünüyorsam hastada bununla beraber başka şikayetlere beraber mutlaka uyguladığım tedavilerden birisi kronik prostatitte. Özellikle fayda gördüğüm kronik prostatitte hastalarda iyi sonuç aldığım tedavilerden bir tanesi nöral terapi. Hastalarda çünkü ağrısı ön planda olan hastalarda uyguladığım tedavilerden birisi bu. Ama kronik prostatit arkadaşlar çok ister istemez hastaların farklı şikayetlerle bize geldiği bir hastalık. O yüzden zaten tanısı da geç konuluyor. Kimi hastada hastanın sertleşme sorunlarıyla ilgili problemleri daha fazla olurken, kimi hastada işemeyle ilgili, kimi hastada ağrıyla ilgili şikayetler ön planda oluyor. O yüzden her hastaya sanki bir paket tedavisi tarzında tedavi vermek olmuyor. Hastalarda bu paketi modifiye etmek, farklı tedavi şekillerini denemek daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Yani kronik prostat tedavisine yaklaşımım bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.